Flörtsüz, yani sevgililik dönemi geçirmeden evlilik olur mu? Ya aşk evlilikte sebep değildir, sonuçtur. Yani aşık olmayı beklersen sen çok beklersin daha. Günümüzde görücü usulü geçerli değil. Mümkün de değil zaten. Doğru da değil. Bizim toplumumuz kendi ara kültürünü oluşturdu. Yarı görücü usulü. Gene bir genç erkek biliyorum. 3 tane kız arkadaş var. Yakışıklı. Kıvanç gibi ha. Ya dedim ki evleneceksin herhalde dedim. Evet, biriyle evleneceğim. Diğer ikisi ne olacak dedim. Darwin yasası geçerli dedi. Güçlü olan kalır, bana ne dedi. Tam bir bencillik ya. Bu evlilik kurumunu yaşayıp yaşamaması güvenlik sorunu Türkiye'nin. Yani Montreux kadar önemli. Ailede boğazlar birbirine girmiş durumda. Evliler Kulübü özel bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Allah'a şükür, iyiyiz çok şükür. Biz de biraz heyecanlıyız. Evliler Kulübü konseptinden size daha önce zaten arkadaşlar da bahsettiler. İşte biz kamera arkasında arkadaşım Ali ve ben merak ettiğimiz soruları, özellikle evlilikle alakalı olan soruları konuklarımıza soruyoruz. Bugün de Evliler Kulübü özel bölümünde bu soruları size soracağız. Evet. Evet hocam, ilk sorumuz, bekarlık gerçekten söylenildiği gibi sultanlık mıdır? Evet. Bu gerçekten evlenmeden önce çok söylenen bir söz. Hatta buna bizim zamanımızda evlilik sultanlık diyenlere ya sultanın çamaşır yıkadığı ne zaman görülmüş derdik biz. Fakat şimdi çamaşır makineleri yıkıyor. Evet. Yani bir bekarlık ciddi konforluk oldu gerçekten de. Ve bu şu andaki yeni kuşağın evlilikle ilgili zorunluluk duygularını etkiledi. Yani evliliği aileyi ayak bağı gibi görmenin, yani evlilikteki karşı tarafa maddi ihtiyaç boyutunu azalttı. Bakın bu durumda bunun ilk kafa karıştırandan birisi de bir filozof, Mark Twain. Mark Twain'e soruyorlar ya niye evlenmiyorsun diyor. Verdiği cevap biraz argo bir jargonla söylüyor ama verdiği cevap çok enteresan. Bir süt için bir inek beslenmez diyor. Yani burada tamamen evliliğe erkek bakışı bu. Eşine sadece erotik olarak ihtiyacım var benim diyor. Ona beraber yaşamak gibi ihtiyacım yok diyor. Bu maskülen bir bakış, erkek bakışı. Dürüst adam açıkça söylemiş. Yani erotizm üzerinden evlilik gerçekten bir insanın ancak öyle bir sorgulama mekanizması, cinsel sorgulama, hesap sorma mekanizması yoksa niye evleneyim der o zaman. Ve şu andaki yetişen gençlik böyle hesap verme duygusu içerisinde yetişmediği için evliliğe bir engel gibi görüyor. Ben cinsel ihtiyaçlarımı rastgele cinsellikte karşılıyorum diyor. Ne gerek var diyor. Bir nesil sonra çocuklar artık tamamen böyle sadece hayvansal dürtüleriyle hareket eden bir nesil ortaya çıkacak. Benim en çok endişem o. Bakın geçenlerde basına yansıdı. İzmir'de bir genç evlenmeden önce bir gün sonra nikahı var. Evlenecek. Nikahına giderken artık bütün arkadaşlarıma bir veda edeyim diye bir gün sonra nikahı var. Bütün sevgililerini topluyor. Bekarlığa veda partisi veriyor. Bunu nişanlısı duyunca ya diyor bu aile sadakati olmaz diyor. Yüzüğü atıyor. Ya bu evlilik olgunluğu yok. Yani evliliğin sorumluluğunu bilmiyor. Bilmeyince de evlilikte başka güzellikleri terk ediyorsun, özgürlüğün, ama başka daha güzel bir alan alıyorsun. Evlilik aslında doğru evlilik olursa cennet bahçelerinden bir bahçedir evlilik. Yani evliliği bu şekilde yapmak mümkün. Fıtratımız evlilik istiyor bak. Fıtratımız, biyolojik doğamız bir evlilik ile ilgili eğilim içerisinde. Tam da aslında sorumuz oydu hocam. Hani sürekli mesela evlilik konusundan dem vuruyoruz da gerçekten neden evlenmeliyiz? Yani evlilik, ben onu H2O örneğe veriyorum. H2O nedir? Hidrojen ve oksijen havada o özgür dolaşıyorlar ikisi de. Fakat bir araya geldiği zaman H2O oluyor, su molekülü oluyorlar. Başka bir yaşam formundan hava, su yaşam formuna dönüşüyorlar. Özgürlükleri gidiyor ama daha güzel bir hayat ortaya çıkıyor. Evlilik de böyle. Yaratılıştan kadınlara verilen romantik bağlanma duygusu, güvenli bağlanma duygusu. Erkekte babalık hormonu yok ama kadında annelik hormonu var. O hormonun adı oksitosin hormonu. En yüksekte emziren annelerde salgılanır. Eşler birbirine sarıldığı zaman da bu oksitosin salgılıyor. Mesela stres hormonudur aynı zamanda bak. Stres altında mesela hayvanların arasında stres yapın, hemen bir araya gelirler. Bağlanırlar birbirine. Güvenli bağlanma olur. Stres altında olursa herkes, bütün akraba, aile yakına bir araya gelir. Güvenli bağlanma olur. İşte oksitosine borçluyuz bunu biz. Yani genetik olarak kodlanmış o. Bunun için aile bizim psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sadece cinsel ihtiyaçlarımızı değil. İyi çocuk yetiştirmek istiyorsak iyi çocuk ancak aile ortamında yetişir. Ama bir insan ben hiç çocuk yetiştirmek istemiyorum, ben böyle kafama göre ömür boyu yaşayacağım diyorsa o bir seçimdir. Ona göre ama çocuk doğurmasın lütfen o.
Yani ben hem kafama göre yaşayacağım diyor hem de böyle bekar anne olacağım diyorsa bu tamamen şeydir. Yani onun yerine evine kedi alsın, kedi beslesin, köpek alsın, köpek beslesin. Kesinlikle evlat duygusunu gidermek için evlilik ortamı olmayan bir yere çocuğu getirdiğiniz zaman mesela şu anda eşcinsel evlilikler var. Küresel olarak yapılıyor. Eşcinsel evliliklerde çocuklar sağlıklı yetişmiyor. Bu görüldü. Ve yine bu deneme yanılmayla Batı her şeyi test ediyor. İstatistiklerle çok güzel, Amerika özellikle. 70'lerde açık evlilik çıkarıldı. Açık evlilik nedir biliyor musunuz? Açık evlilik iki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Bunu bir şey gibi, seçim gibi, özgürlük gibi görüyorlar. Ve bu şu anda da çok yoğun yaşanıyor bu. Ama bir müddet sonra bakılmış ki bunun bedelini çocuklar ödüyor ve yürümüyor evlilik. Romantik bağlanma olmadan kaliteli evlilik ortaya çıkmıyor. Yani bu nedenle bizim evlilikle ilgili vereceğimiz kararlarda ya uçak modunu alır mısın? Yani kapadım ama bunu unuttum ya. Problem değil. Hiç problem değil hocam. Neyse Allah'tan canlı değil. Evet. Kadın ve erkeğin ikisinin erotik ihtiyaçları, romantik ihtiyaçları ve çocuk yetiştirme ihtiyaçları ve sosyal ihtiyaçları nedeniyle bir toplumun yapı taşı, temel yapı taşı ailedir. Ben tarihte baktım ne zaman aile kurumu ortadan kalkmış diye. Ne zaman kalkmış biliyor musunuz? Ben bu bağlantıyı kurunca ben şok oldum. Nuh tufanından önce. Nuh tufanından önce bütün doğanlar kör, topal, sağır olmaya başlamışlar. O derece ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Öyle bir karmaşık ortaya çıkmış ve Nuh peygamber geliyor onu dinlemiyorlar. Öyle bir nesil. Baba evladı dinlemiyor. Çocuğuna yıllarca telkinde bulmuş. Oğlu dinlememiş onu. Öyle bir dönemde. Hani hazların doruk yaşandığı bir dönem olmuş o zaman. Ve bu dönemin bir özelliği de şu. Sosyal yapı bozulmuş. Islah olamaz hale gelince de Nuh tufanı ortaya çıkıyor. Ya bu tarihte ben okudum bunu. Okuyunca ya bu zamana çok uyuyor dedim bu. Yani o zaman da insanlar şu anda geçenlerde 2014'te bir basında çıkan bir haber aldım. Sosyal medyada paylaştım bunu. 2014'te Almanya'da bir baba çocuklarından kız çocuğundan 18 yaşın üzerinde 4 tane çocuğu oluyor kızından. Yani ensest ve bu mahkemeye veriliyor şey olarak. Kendi çocuğundan çocuğu oluyor. Bu bir tuhaf bir durum ve orada etik kurula havale ediyor. Etik kurul oy çokluğundan diyor biliyor musunuz? Bu özgürlüktür diyor. Şu anda Batı dünyası ensesti özgürlük olarak görüyor. Batı dünyası şu an Hollanda'da bunları savunan partiler var. Mecliste girmiş, kapanmış pedofililerle ilgili partiler var. Yani eğer biz ülkemizi bu yönde gelişmesini istiyorsak bırakalım evliliğe kurumunu darmadağın edelim. Hiç lüzum yok. Nüfusumuz da durur böylece ve böylece de 10 sene 20 sene sonra biz tamamen yaşlıların olduğu Almanya'daki o bal peteğe formülü olur. %5 yaşlılar en tepede, %5 altta en gençler, çocuklar, ortada biz şu anda piramitteyiz. Piramidimiz şu anda dikdörtgene dönmeye başladı ve böyle bir gidiş var. Yani ben onun için bilimsel olarak şu anda kaygılıyım. 10 sene sonra, 20 sene sonra ne olacak? Bizim Türk milletinin 2 tane şeyi var. Bizim milleti asırlardır devlet yapan 2 özellik var. Bu özelliklerden birincisi bizim yakın ilişkilerimiz zaten bütün dünyanın o misafirperverliğimiz, sıcak yakın ilişkilerimiz dikkatini çekiyor. İkincisi de örgütlenme gücümüz. Bir kriz anında çok kolay örgütleniyoruz. Bunlar gösteriyor ki bizim ciddi bir örgütlenme gücümüz var. Ciddi yakın ve yaşantılar. Bunlar sosyal sermayedir. Bu sermayemizi kaybediyoruz. Tehlikede. Alarm veriyorum ben. Onun için kendi açımdan ben bunu bilimsel olarak tahmin ediyorum şu anda gidişi. Ama düzeltmek için hiç geç değil. Yani evlilik öncesi gençler emin ol kısa vadeli mutluluklarını düşünüyor gençler. Gençler çoğu anı yaşa diyorlar. Halbuki gençler anı yaşa değil, anda yaşa olması lazım. Yanlış anlaşılıyor. Anı yaşa deyince bencil ol anlaşılıyor. Hedonist ol. Hedonistik tatmini hedefle diye anlaşılıyor. Halbuki anı yaşa demek geleceğe öyle kazanırsın demek. Onun için gelecek projeksiyonu olmayan bir gençlik geliyor şu anda küresel olarak. Bunlar 5 sene 10 sene sonrayı düşünmüyor. Sadece bugünü düşünüyor. Ama 5 sene 10 sene sonra keşke evlenseydim diyecek onlar. Onun için şu anda gençlere uzun vadeli düşünsünler ve buradan sizin sorduğunuz soruları ben daha önce sordum kendime. Ve bununla ilgili Aileler Üniversitede diye proje başlattık geçen sene. Bu projeyi ilk etabını üniversite BAP projesi, bilimsel araştırma projesi olarak destekledi. İlk etabını yaptık. Aşağı yukarı 20 kişilik bir takımla psikiyatrist ve psikologlardan oluşan. Burada 4 grup oluşturduk bak. Birinci grup beyaz grup. Bunlar 18 yaşın altında genç grubu. Çok delikanlı. Biliyorsun bu dijital nesil. Dijital nesil ben merkezci, konformist ama çok sevimli. Çok sevimliler. Sorguluyorlar her şeyi. Sorguluyorlar. Her şeyi sorguluyorlar. Onlar
sorguladığı için eyvah kaybediyoruz gençlik diyor. Arkadaş onlar kaybetmiyoruz. Onlar sorguluyorlar. Onun için onlarla bir grup oluşturduk hocalarımızla. İkinci grup oluşturduğumuz evlilik öncesi grup. Nişanlı gibi aşaması olan grup. Üçüncü grup evlenmişler ama sorun yaşayan grup. Ve dördüncüsü evliler fakat kırmızı grup diye geçiyor. Bu 4 grup içerisinde özel modüller yazdık, eğitimini verdik. Şu anda mecliste bu aile komisyonunun başkan yardımcısı aradı. Bunu biz bütün belediyelere vermek istiyoruz diye aradı. İnşallah gerçekleşir. Çünkü bu evlilik kurumu şu anda en büyük Türkiye'nin en yakın artık güvenlik sorunu söyleyeyim. Ya bu evlilik kurumunu yaşayıp yaşamaması güvenlik sorunu Türkiye'nin. Yani Montreux kadar önemli diyebiliriz yani. Bilmiyorum. Montreux belki siyasetçiler için önemli ama arkadaş aile Montreux'den daha önemli. Boğazlar meselesi, ailede boğazlar birbirine girmiş durumda. Aile huzurlu bir ortam değil. Aileler yani şu anda haz peşinde koşan hedonistik bir insanlık akım çıktı, küresel akım. Küresel sermaye dünya nüfusunu azaltmak için bunu destekliyor. Cinsiyetsizlik ideolojisini destekliyor. Onun için bunu da bilmek lazım. Mesela yani dünyadaki bu özgürleşmenin getirdiği evlilik ihtiyaç hissetmeyen bir nesil ortaya çıktı. İzlanda'da %69, Fransa'da %59, Kuzey İsveç, Norveç gibi %50'nin üzerinde, 50-59 arasında nikah dışı çocuk doğumları var. Ve artık Fransa'da anne baba ismi yazmıyorlar nüfus kağıtlarına. Ebeveyn 1, ebeveyn 2 yazıyorlar. Cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyet eşitsizliğinin yaygınlaşması da burada söz konusu. Ve bunun sonucunda aile kurumu şu anda ben onun için Son Sığınak Aile diye kitap yazdım. Evlilik konusunda söylediklerinizi anlayan birisi. Tamam ben evlenmeliyim diyor. Ama peki evliliğe hazır olduğunu nasıl anlayabilir? Yani evlilikte yazı tura atılmaz. Onu söyleyeyim. Yani evet. Evlilikte öyle. İnsan hayatında 2 tane önemli karar vardır. Biri meslek seçimi, diğeri evlilik kararı. 2 önemli tasarruftur bu. Bu 2 önemli tasarrufta çok düşünecek, sonra karar verecek. Yani 3 defa değil 9 defa düşünüp öyle karar verecek. Onun için evlenmeden önce gözünüzü 4 açın, evlendikten sonra yarım açın diyoruz. Aslında sorunuzun ikinci kısmına da bir kısmına cevap veriyor. Evlenmeden önce gözlerini 4 açsınlar. Evlilikte denklik önemlidir. Bak, bizim evlilik olgunluk ölçeğinde aradığımız bazı denklikler var. Mesela ekonomik olarak denklik, sosyal statü olarak denklik, yaşam felsefesi olarak denklik, inançlar olarak denklik, kişilik uyumu açısından denklik. Bütün bu denklikler varsa o zaman çok daha isabetli bir evlilik oluyor. Yani başarılı evlilikler için yapılmış Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Mutlu evliliklerde 3 tane ortak özellik tespit etmiş. Bak, birlikte zaman geçirmek. İkincisi takdir, övgü, onay sözlerinin çok kullanılması. Üçüncüsü de ortak beraber kiliseye giden aileler oldu. Görülmüş. Doğru evliliği kurabilmek için aynı yöne bakan kişiler olacak. Birbirlerine bakan kişiler olmayacak. Bak, evliliği tek aşka indirgiyorlar. Niye evlenmiyorsun deyince aşık olmadım ki niye evleneyim diyor. Ya aşk evlilikte sebep değildir, sonuçtur. Yani aşık olmayı beklersen sen çok beklersin daha. Çünkü aşk şu anda bir şeydir, sonuçtur. Sevgi olacak ama %50'nin üzerinde sevgi gerekiyor. 50'nin altında sevgi varsa sakın evlenmeyin. Normalde %70-80 sevgi varsa yeterli. Yani %100'ü bulamazsınız. Bazı mükemmeliyetçiler de onun için treni kaçıyorlar, müşkül pesent kişiler. 30 yaşını geçtikten sonra çok zor evlenmek, söyleyeyim. 30 yaşını geçtiği zaman insan oluyor artık. Biraz her şeyi sorguluyor, beğenmiyor kimseyi. Şimdi 30 yaşının üzerinde izleyenler varsa hocam ümitsizliğe kapılmasınlar. Biraz olsun. O zaman dediklerimi ciddiye alsınlar. %100'e bulmasınlar. %70-80 uyuyor bu bana diyorsa ama o evlilik olgunluğu ölçeğini internette girip baksınlar, uygulasınlar kendilerine. %70-80 tutuyorsa kendisine hiç kaçırmasınlar. Ama bazıları var, benim evleneceğim kişi ay yüzlü olmalı. Hayda. Ya tek gerçek bu olmaz ki, tamam fiziksel olarak yakın olsun ama arada bir mesafe olmasın. Ve bazıları da boyu uymadı diye evlenmiyor. Bazıları birkaç yaş farkından dolayı evlenmiyor. Ama en çok anne babalar evliliği sabote eden bazı anne babalar oluyor, biliyor musun? Benim oğlum dünyanın bir tanesidir. Ben onu prens gibi büyüttüm diyor. Kadın, ben kızım prenses gibi büyüttüm diyor. Sorumuz da tam olarak buydu aslında. Aileler çocuklarının evleneceği kişiye karışmalı mı? Veya karışabilir mi? Ailelere çok doğru bir soru bu. Diyor. Hiç unutmam, bak ben yaşadığım bir örnek var. Zengin bir iş adamının oğluydu. Geliyordu terapiye. Yatta gezen böyle olan birisi bir gün dedi bana çok hoşuma giden bir kız geldi dedi. Tam ben bununla evlenirim dedim dedi. Biraz gezdik tozduk dedi. Yata götürdüm, hemen beraber olduk dedi cinsel. Ya ben onun üzerine bu kadar kolay olan
olan birisine ben evlilik yapamam deyip sildirip attım dedi. Ben yaşadım, kulağımda duyduğum bir örnek. Gene bir genç erkek biliyorum. 3 tane kız arkadaş var. Yakışıklı. Kıvanç gibi ha. Biliyor musun? Öyle yakışıklı bir çocuk. Ve bu 3 tane kız aynı arkadaşı var. Zeki de bir çocuk. Fakat fırıldak bir tip. İdare ediyor hepsini. Ya dedim bunlarla evleneceksin herhalde dedim. Evet, biriyle evleneceğim. Diğer ikisi ne olacak dedim. Darwin yasası geçerli dedi. Güçlü olan kalır, bana ne dedi. Tam bir bencillik ya. Flört ilişkilerden en çok kızlar zarar görüyor. En çok aldatılan onlar. Bir de imam nikahı efsanesi var. Yani onunla rahatlıkla öğrenciliğini geçiriyor yıllarca. Evet. Ben artık sana karşı bir şey hissetmeyeyim diye bırakıyor. Bırakanların çoğu da erkek maalesef. Ve kızlar kurban oluyorlar. Ondan sonra depresyona giriyorlar, bize geliyorlar. Ve bu ilişkilerin, yani yasak ilişkilerin kurbanı kadınlardır. Zaten Aşk-ı Memnu dizisinde de kim öldü? Kadın öldü, intihar etti. Erkeğe bir şey olmadı. Kıvançlar böyle maalesef. Bir şey olmadı. Yani onun için bu bizim örnek olsunlar. Bak. Yani böyle bir şey var. Nesil var ve bu genç kızlarımız bilmiyor bunu. Ve çok romantizm ön planda genç kızlar. Onların da elinde değil o. Çünkü ergenlik dönemi duyguların coştuğu bir çağ. Akıl, mantık ikinci planda kalıyor. Erkeklerde erotizm yönünden hormonlar coşuyor. Kızlarda da oksitosin ve serotonin yönünden, yani bağlanmayla ilgili, mutlulukla ilgili hormonlar ve birbirine yaklaşıyorlar ergenlik döneminde. O dönemde Amerika'da şu anda hareket var. Evlilik öncesiyle ilgili böyle flörtöz ilişki, ergen anneler var mesela. Ben onu aldım, o gazeteyi kestim, saklıyorum. Yıllar önce çıkmıştı. İngiltere'de bir anne baba devlete gidiyor orada. 14, 16, 18 yaşında 3 tane kızı var. Üçünün de kucağında birer bebek. Biz bunlara bakamıyoruz diyor. Ergen anne bunlar. Şu anda Chicago'da bir lisede aynı anda 160 tane ergen anne olduğu tespit edilmiş ya bilimsel bilgi. Onun için bu ergen anneler şu anda Batı'nın küresel sorunu. Kimsesiz çocukların çoğu da bunlardan. Buradan şuna gelmek istiyorum. Ergenlik döneminde, hatta ben Amerika'dan rahmetli olan şimdi hocamız vardı. Uyku tıbbının kurucusu hocamız. O bir gün bana anlattı. Dedi ki ya dedi, bir Amerikalı anne geldi bana. Houston'da Özal'ın doktoruydu. Bir gün bir anne geldi bana, Amerikalı anne, dedi ki diyor, ya ben diyor kızım 13-15 yaşlarında filan, çok güzel bir kızım var demiş, kadın. Çok anne demiş, ben erkeklerle hep rastgele canım istediğinde beraber olmak istiyorum. Ne diyorsun demiş. Ben de vücut senin kızım, ne yaparsan yap dedim diyor. Sonra gelmiş bizim psikiyatrist olan hocamıza sormuş. O da demiş ki ya doğru mu yaptım diye sormuş gene, kadın kafası karışıyor tabii. Demiş bence yanlış yaptı. Neden hocam demiş. Bu kızınız onlarla rastgele ilişki olacak. Onun sonucu 3 sene sonra ne olacak? 5 sene sonra, 10 sene sonra bunu düşünemez ki kızın. Yani 18 yaşına kadar ebeveynin rehberliği gerekiyor. Zaten doğal olarak 18 yaşına kadar anne baba doğal vasi. Onların gerekiyor. Onayı gerekiyor. Bizim toplumda bu devam ediyor şu anda, bu kültür. 18 yaşına kadar hiç olmasa bu konuda bir hassasiyet var. Devam ediyor. Yasalarımız da o yönde. Onun için ben bu konuda rastgele cinselliği doğal görüyorsa bir anne baba, onun için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Onun için karşı cinsle ilişkilerde erkek beyniyle kadın beyni farklı çalışır. Bak, psikoloji öğrencilerine bir deney yapılıyor. Deniliyor ki ellerine bir alet veriyorlar. Aklınıza cinsellik gelince basın diyorlar düğmeye. Kız öğrenciler erkek öğrenciler ayrı yapıyorlar. Sonra topluyorlar belli bir saat sonra. Bakıyorlar kız öğrencilerde cinsellik akla gelme oranı erkek öğrenciye göre 5 misli daha az. Çünkü erkek beyni, kız beyni farklı çalışıyor. Ve ikisi birbirini tamamlar. Biyolojik doğamız, eşleşme bu şekilde oluyor. Eşleşme oluyor. Evlilik kurumu sosyal ama kültürel. Kültürel olarak biz evlilik yapmaz. Sadece dürtüsel olarak biyolojik boyutta bırakırsak bunu, psikolojik doğamıza aykırı davranmış oluruz. Ve böyle durumlarda çiftleşme olur ama bir evlilik olmaz. Evlilik olması için sağlıklı çocuk yetiştirmek istiyorsak evlilik kurumu gerekiyor. Peki hocam, ki aileler bu noktada ne kadar karışmaları gerekiyor evlilik öncesinde olan bir... Böyle durumlarda anne babalar evlilikle ilgili çocuklarına şu anda bizdeki yapılan tutum hataları var. Ya çok karışıyorlar yahut da tamamen serbest bırakıyorlar. Evet. İki türlü. Her şeye izin veren ebeveynlik tarzı var. Batıdaki tarzda. Bunun da biraz önce bir örneğini verdim. Yanlışı. Evet. Bir de her şeyi kısıtlayan bir ebeveynlik tarzı var. Ve böyle durumlarda mesela kız çocuklarında cinsellik korkusu gelişiyor. Ve evleniyor. Yıllarca beraber olamıyorlar mesela. Çok baskı, cinsellikle ilgili aşırı baskı yapıldığı zaman. Bu da bir aşırı uçta. İfrat tefrit var burada. Anne ve baba bu yönden rehberliğe ihtiyacı var. Çocuklara kendi fikrini söyleyecek. Oğlum bu sana göre, kızım bu sana göre diyecek. Hemen evet demeyecek ama. Bir sene, 2 sene, 3 sene belki yani onlara sana uygun şu özellikleri sana onaylamıyorum diyecek. Şu özellikleri onaylıyorum diyecek. Ama son kararı çiftlere bırakacak.
Ama uyarma vazifesi var. 18 yaşını geçen kişilerin evlenmesinin anne babanın vazifesi sadece uyarı vazifesidir. Destekleyici Bu olmak. destekleyici olacak, olumlu yönlerini destekleyecek, olumsuz yönlerle yüzleşmesini sağlayacak. Onun için bir söz vardır. Aşk çok önemli. Gençler hemen aşık olurlar, liseli aşıklar. Aşık olurlar, bir senede unuturlar birbirlerini. Aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasaydı diye boşuna söylemiyor. Evet. Hocam bir de şimdi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Birini tanımak için onunla uzun seneler geçirmek gerekiyor diye bir algı var. Şimdi bu noktada da aklımıza takılan soru şu. Flörtsüz, yani sevgililik dönemi geçirmeden evlilik olur mu? Karşı cinsle ilişkilerde arkadaşlık ilişkisi ve sosyal ortam içerisinde 18 yaşını geçmiş kişilerin ilişkisinde artık küresel olarak bu küresel bir doğru. Burada da üçüncü kişiler varken çok rahatlıkla arkadaşlık yapabilirler. Yani erkekler nefislerini kontrol etmeyi öğrenecekler. Tahrik olmamayı. Kızlar da tahrik etmemeyi öğrenecekler. Bunları öğrenebilirlerse o zaman o romantik ilişki dönemi olur, ikinci aşama. Romantik ilişki döneminde ama erkek gene cinsellik için kısa yol oluşturmaya çalışır, söyleyeyim. Yani onun için Amerika'da şu anda gerçek aşk bekler hareketi var, bak başlamış. Sen eğer sana aşıksa eşin, genellikle erkeklere yönelik bir tavır, tutum geliştirmek için erkeğin nişanlı sana gerçekten aşıksa gerçek aşk bekler, evlendiğin zaman beraber ol cinsel yönden diyor bak. Arkadaşlık var ama bu çok yani şu anda ateşle barutun böyle bir arada olması gibi çok tehlikeli ve baş başa geldiği zaman birbirlerine kayma ihtimalleri çok yüksek. Onun için böyle durumlarda kadının hayır demeyi öğrenmesi lazım. Kadın, kız hayır derse erkek efendiliğini bilir. Hem daha bu bana bak bunun evlilik sadakati var bunda der. Yani kendisi tahammül etmeyi başarır. Yoksa öbür türlü kolay ulaşılan kadın olmak şu anda kadını değersizleştiriyor. Bunu söyleyeyim. Onun için evlilik, cinsellik özel ve önemli bir ilişkidir. Özel ve önemli ilişki insanın hayatında özel ve önemli kişiyle yaşanmalıdır. Özel ve önemli kişi de insanın eşi de olabilir. Onun için bu kadın için de geçerli, erkek için de ama bizim toplumda erkek için sayılmıyor bu. Kadın için sayılıyor namus kavramı. Hayır. Hem erkek hem kadın için geçerli. Onun için bu ideal evliliklerde böyle. Yani bu zamanda yüzde kaç başarılı ama sonuçta bu idealinin bu olduğunu ben mesleki sorumluluk olarak söylemem lazım. Yani bunu yapabilen kişiler de emin ol çok güzel evlilikler çıkıyor. Yani evlilik sorumluluğu var. Evlilik sorumluluklarından birisi de bu. Cinsel sadakat. Cinsel sadakate inanıyor musun, inanmıyor musun? Cinsel sadakate inanmıyorsa kıskançlık hezeyanla. Bir taraf özgür, bir taraf kıskanç. Hadi en çok çatışmaları oradan yaşıyoruz. O da ayrı bir alt başlık tabii. Şimdi bu evlilikteki eski usul biliyorsun görücü usulü. Görücü usulü. İki taraf birbirini görmüyordu. Evleniliyorlardı. Çoğu zaman da güzel gidiyordu. Ama bu günümüzde şu anda 1960'tan sonra kadının özgürleşme hareketi başladı. Bu özgürleşme hareketi haklı bir hareketti. Haklarda, fırsatlarda, hukuk önünde eşit olması lazım. Çok haklı ve gerekli bir hareketti. Ama feminizm ne yaptı? Bu kadının özgürleşme hareketini kapitalizmin şirketler mücadelesini, sosyalizmin sınıflar mücadelesini, Hitler'in ırklar mücadelesini aileye soktular. 3 mücadele aileye sokulunca ailede kadın erkek savaşları başladı. Kadın erkek ilişkisini rekabetçi ilişkiye döndürdü. Ve evlenen kişiler hakimiyet savaşına, benim dediğim senin dediğim, benim param senin paran, benim annem senin annen ve güç savaşlarına, hakimiyet savaşlarına. Evlilikteki 3 dönem vardır. Birinci dönem romantizm dönemi, balayı dönemi ve 2 seneden fazla pek sürmüyor. Buharlaşıyor. Ondan sonra hangi dönem var? Güç ve çatışma dönemi. Taraflar şanslıysa veyahut da beceri geliştirirlerse o çatışma döneminden kazanımla çıkıyorlar. Olumluluk dönemine geçiyor. Bağlılık dönemine geçiyorlar. Onun için bağlılık dönemine geçmesi için insanların sevgi artı işbirliği eşittir aşk. Onun için aşkın sebeptir. Sebep değil, sonuçtur aşk. Onun için aşkın sonuç olması için muhakkak sevgiye işbirliği eklenecek. Sevgi sürerken birbirine flörtler bir müddet sonra aşık oluyorlar. Ama işbirliği yaparlarsa. Burada peki birbirleriyle tanışmadan nasıl yapacaklar? Günümüzde görücü usulü geçerli değil. Mümkün de değil zaten. Doğru da değil. Peki bizim toplumumuz kendi ara kültürünü oluşturdu. Yarı görücü usulü. Anne baba araştırıyor. Ya bu çocuğuma, bu kızıma uygundur diyor. Tanıştırıyorlar birbirlerini. O tanışma döneminde ama onlar şimdi tabii ergenlik öyle bir dönem ki delikanlık dönemi, delişmen kız dönemi. Akıldan çok hisler var. Birbirlerini seviyorlar, aşık oluyorlar
Ama aralarında taahhüt olmadan, yani bir tanımlama olmadan, sözleşme olmadan şey olmaması lazım. Evlenme niyetiyle beraber olmak, arkadaşlık olmak sevgililik sınırlarında kalmalı. Gerçek aşk bekler diyerek cinselliği evliliğe ötelemeli. Cinselliği evliliğe öteleyebilen nişanlılık ilişkileri şeydir. Nişanlılık bir şeydir. Ailesel sözleşmedir. Evlilik yasal sözleşmedir bak. Nişanlılık genellikle bizim toplumda nişanla birlikte dini nikah da yapılır. Böyle durumlarda dini nikah yapıldığı zaman dini nikah karşı taraf erkek dini nikahı şeyden daha kutsal görüyorsa, resmi nikahtan o farklı. Ama kutsal görmüyorsa dini nikahı kötüye kullanır. Onun için ideal olan böyle durumlarda nişanlılık döneminde, kendi tanıma dönemi o nişanlık döneminde, ama o dönem ancak eğer birbirlerini gerçekten seviyorlarsa sevgililik dönemi olur. O dönem olur. Üçüncü dönemde cinsellik dönemine geçer. Bu üçüncü dönemi bunlar tabii gençlerin, yani erkeğin cinsel dürtüsünü kontrol etme becerisi de çıkacak burada ortaya. Yani o çünkü ilkel bir duygu. Her hayvanlarda da var. Hayvan sokağın ortasında ihtiyacını giderir. Ama insan öyle değil ki, erkek öyle değil ki. Öteleyecek arkadaş. Bana diyorlar ya kadınlar çok açıldı saçıldı, kızlar böyle diyorlar. Kardeşim sen de tahrik olma. Tahrik olmamayı öğren. Yani biz yaşadığımız çağda sen arkadaş onu eve hapsetmek zorunda değilsin. Yani kadını eve hapsetmek, hele bu çağda biz bunu şey değiliz. Yani annelik yapsın, çocuklarına annelik yapsın, ama onu biz kıskançlığın dozunu kaçırıp da böyle dini gerekçelerle, aslında kıskançlık var arka planda, kişiyi pencereden baktırmayanlar var ya. Evet. Baktırmıyorlar yani, perdeye iğne koyuyorlar, gelince akşam kontrol ediyorlar böyle. Böyle yani banyoya girince banyodaki sabunun üzerindeki kılları kontrol eden erkekler biliyoruz böyle. Yani bu dozu kaçıyor. Karşı taraf bu ne oluyor bu sefer? Psikolojik hapiste oluyor. Ruh sağlığı bozuluyor. Ve kadının özgürleşme hareketi, kadın böyle durumlarda hayır deme hakkı var. Ama evliliğin ilk başında olur bu. Evliliğin ilk başında kadın bütün şeylerini, özgürlükleriyle birlikte haklarını konuşacaklar. Yazılı sözleşme yapılması. Evlilik taahhüdü, işte nikah odur zaten. Nikah bir kimsenin sadece uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Uzun bir yolculuğa çıkan bir kimse, bu mesela ölüm sonrası inancı olanlarda ölümden sonra da devam eden bir yolculuk. Bu yolculuğa çıkarken bir taahhüt yapıyorsunuz. Birbirinize biat ediyorsunuz. Biat kurumunda ne vardır? Normal bir sözleşme değildir. Biat gelecek projeksiyonudur. Bir gelecek bir hedef için bir arada olmak demektir biatta. Yani kadın erkeğin birbirine ilişkisi biat ilişkisidir. O ona itaat edecek, o ona itaat edecek, ama ortak bir ilişki, tek taraflı değil. Ataerkil kültür diyor ki kadın erkeğe biat etmeli diyor. Böyle bir şey, bu da adil değil. İki taraf karşılıklı ki Hazreti Peygamber öyle demiş. O Hazreti Ali ile oğlu kızı evlenirken Hazreti Fatma, sen ona kul ol, o sana köle olsun diyor. Yani iki taraf birbirine itaat edecek. Tek taraflı itaat Emevi ahlakı bu. Emevi kültürü, Mezopotamya kültürü bizim kültürümüz olmuş şu anda söyleyeyim. Bizim Anadolu'daki maalesef o geleneksel İslamlık var ya, geleneksel Müslümanlıktaki bu kültür, erkeğe kadını ezme hakkı veren kültür tamamen Emevi ahlakıdır ve Mezopotamya kültürüdür. Hazreti Peygamber'in hayatında kadına karşı ses tonunu yükseltmek bile yok. Bırakın şiddet kullanmayı ya. Bir canlı kuran kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Onun yapmadığı bir şeyi sonradan Müslümanlar bunu hak gibi görmüşler. Zorlamayı. Bu şekilde yorumlayan ataerkil kültür, Emevi öğretisi. Nebevi öğreti öyle değil. Nebevi öğretide şefkat var. Kadın erkek ilişkisinde şefkat var. Sevginin daha büyüğüdür bak şefkat. Şefkat sevgiden büyüktür çünkü karşılıksız bir sevgi vardır. Mesela saygı diyoruz biz. Aslında saygıdan daha büyük bir duygu var, nezaket. Hazreti Peygamber'in hayatına bakıyorsun, müthiş nezaket örnekleri dolu. Onun için şefkat ve nezaketi yücelten bir peygamberin öğretisini biz alıp da bunu Kur'an öğretisi diye kimse kimseye yutturmasın, kusura bakmayın. Hocam peki evlilik için ideal yaş var mıdır? Bir yaşı beklememiz gerekiyor mu illa evlenmek için? Şimdi evlilik yaşı uzadı. Bir de uzamış ergenlik var söyleyeyim. Uzamış ergenlik de biliyor musunuz? Erkeklerde bazen 40 yaşını buluyor. Erkeklerin sağ beyinle sol beynin ortasında korpus callosum var. Aradaki mantıksal beyinle duygusal beyin. Sol beyin, sağ beyin devamlı konuşur beyinde. Bu genellikle 22 yaşlarında filan sabitlenir bu. İkisi arasındaki network sabitlenir. Ondan sonra daha sınırlı gelişir. O sabit 22 yaş o ergenliğin bittiği yaştır aslında, olgunluk yaşı. Bazı kişilerde erken bitiyor. Bazılarında 40 yaşına uzuyor. Böyle kişiler evlendiği zaman hem evleneceğim hem kafama göre yaşayacağım diyor. Yok arkadaş, evlilik bir sorumluluk gerektiriyor. Özgürsün ama aynı zamanda sorumlusun. Evlilik kurallı bir ortamdır. Kuralsız ortam yapamazsın evliliği. Onun için hani evlilikteki yaş tamamen 3 türlü yaş var. Bir kronolojik yaş, bir biyolojik yaş, bir de psikolojik yaş. Kronolojik yaş de diyelim 18'i geçmek.
Peki biyolojik yaş iki tarafın sekonder cinsel karakterlerin gelişmesi, uygunlukları birbirine, fiziksel uygun, biyolojik uygunluk. Üçüncüsü de psikolojik olgunlaşmaları. O üçü de uygunsa bunun genellikle 15 yaşın altındaki evlilik etik değil zaten. Yani 15 yaşındaki böyle çocuk gelin diye bilen çok yapılan bir medya muhabbeti vardır. Çocuk gelin gerçekten bu zamanda bunu savunmak gayri etiktir. Etik dışıdır bu zamanı savunmak. Geçmiş zamanlarda işte nüfusların şeklerin olduğu zamanlarda, felaket dönemlerinde yani ortada kalan kadınlar için birçok şeyler yapılmış, değişiklikler, ama bu zamanda 15 yaşından bir evliliği savunmak ilkelliktir. Etik dışıdır. Ama 15 ile 18 yaş arası ancak anne ve babanın, zaten yasalarımızda öyledir, onların kayyum atanmasıyla oluşuyor. Yani onların onayı gerekiyor. Onun için ben sorunuza bu yönden girmek istedim. Yani genel olarak aslında hocam evlilik öncesi sorularımızı tamamladık. Tamamladık. Teşekkür ederiz. Su içebiliriz sizin... yani. Tabii. Evet. Bekarları çağırın, bak kaçırdılar. Güzel açıdan giriyorlar ha. Böyle artistlik de yapar mısınız arkadaşlar? Çok güzel artistlik yapıyorlar ya. Vallahi çok insanı konuşturuyorlar yani. Biz hocamızı konuşmuyoruz. Bize konuşmuyor hocam. Sağ olsun hocam.